Merhaba arkadaşlar. WooCommerce tabanlı bir WordPress siteniz varsa, e-ticaret yapıyorsanız fazla ürün satmak istemez misiniz? Tabii ki isteriz. Neden istemeyelim? Fazla ürün satalım, fazla para kazanalım. Bugün tanıtacağım eklenti bir toptancı eklentisi aslında. Hem parakende ürün satacaksınız, e-ticaret sitenizde artı bir de toptan ürün de satacaksınız. Güzel bir eklenti, ücretsiz bir eklenti. Birçok özelliği var bunun yanında. Onları da göstereceğim. 2023'ün son videosunu çekiyorum arkadaşlar. Birkaç gün sonra artık 2024'e hoş geldin diyeceğiz. Buradan da yeni yıl mesajımı gönderiyorum. İnşallah diyorum. 2024 yılı gönlünüzce olsun. Sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Ülkemize, bize, insanlarımıza, herkese, bütün dünyaya. Mutlu olsun, huzurlu olsun, sağlıklı olsun insanlar diyorum. Bereketli olsun ayrıyetten. Onu da ekliyorum. İnşallah 2024 yılımız istediğimiz gibi olsun diyorum ve geliştiricinin sayfasına gidelim. Bir bakalım WordPress sayfasından, sonra da bir fiyatına bakarız. Ondan sonra da yaptığım demoda bir gösteririm böyle. Artık fiyat farklarını falan işte göreceksiniz. Sonra da artık eklentiye geçeriz. Uzun lafın kısası, hadi bakalım. Ekranda görüyorsunuz. Sol tarafta geliştiricinin WordPress sayfası. Sağ tarafta da benim testlerimi artık internet üzerinde yaptığım sayfalardan biri. Burada tabii ki testlerimi yapıyorum. Ondan sonra da artık uygulamamın başka bir internet sayfasında yapıyorum. Lokalde yaptığım çalışmalar da var biliyorsunuz zaten, ama lokalde bu sıralar çok sıkıntılar çıkmaya başladı. Artık ben de olmaya başladım, sinirlenmeye başladım. Neyse, internette yerimiz zaten var fazla, o yüzden de sıkıntı yok. Şimdi sol tarafta gördüğünüz geliştiricinin WordPress sayfası. Kullanacağımız eklenti arkadaşlar, toptancı eklentisi. Bir toptancı eklentisi neler olur, ne var, ne ihtiyacı vardır? Bunları ücretsiz sürümünde nasıl karşılarız tabii ki? Toptancılara toptan ürün satacağız. Bize ihtiyacımız olan bazı kısımlar olması lazım. Onları göstereceğim. Hemen Türkçe kısmına geçiyorum. Türkçesi de toptan X, WooCommerce toptan satış eklentisi. Toptan fiyatlar, dinamik fiyatlandırma, kademeli fiyatlandırma. Şimdi ücretsiz sürümünde göreceksiniz bayağı bir özellikler var arkadaşlar. Güzel özellikleri de var. Sırf toptancılar için değil, diğer müşterilerinize de sağlayacağınız böyle özellikler var, ek özellikler var. Benim hoşuma gitti. Tabii ki artı ve eksileri olacak otomatikman. Bazı kısımlar ne yazık ki kullanamıyoruz. İşte dediğim gibi ücretli sürümünde, biz ücretsiz sürümünde neler yapacağız ona bakarız, ama dil problemi, çeviri problemi var. Çeviri probleminde kendileriyle iletişime geçtim. Geliştiriciyle anlattığım sorunu da Türkçe işte dil çevirisinde böyle sıkıntılarımız var. Hemen döndüler. Güzel yanı, çok hızlı döndüler ve bana şunu söylediler. Önümüzdeki haftalarda büyük bir ihtimalle güncelleme gelecek. Dil dosyalarında ilgili bir sıkıntı olduğunu biliyorlar ve bunu düzelteceklerini söylediler. Ben de hatta dedim video çekimimi yapıyorum. Eklentinizi tanıtacağım. Onu da belirteyim. Yani önümüzdeki haftalarda büyük bir ihtimalle güncellemeyle bu dil sorunlarını çözecekler. Zaten göstereceğim nerelerde mesela sıkıntı var. Yani göreceksiniz siz de. Şimdi lütfen bu kısmı okuyun arkadaşlar. Geliştiricinin WordPress sayfası burada, şöyle diyeyim, yani bu eklentiyle ilgili tabii ki açıklama yapıyor. Burada tabii İngilizce olarak, yani toptancı ve müşteri kısımlarını şu şekilde belirtiyorlar. B2B, B2C ya da işte B2B arkadaşlar toptancı oluyor. B2C'de müşteri oluyor aslında. Normal müşteri. Biz bunları, yani bunun not alın bir yere bence. B2B. Dil dosyasında değiştirmedim ben aslında. Yani kısmını değiştirdim ama bir kısmını da değiştirmedim. Kafanız karışmasın bakın. B2B, yani B2B diyorlar. B2C İngilizcesi. Ne güzel konuşuyorum. B2B yani B2B toptancı, B2C müşteri arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi geliştiricinin sayfasına, bu WordPress sayfasını videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Videolar var. Diğer WordPress ile ilgili arkadaşların da çektiği videolar var. Hatta onu da koymuşlar. Belki bizim videomuzu da koyarlar. Neden olmasın? En azından Türkçe böyle bir kaynak olmuş olur. Burayı lütfen okuyun. Güzel şeyleri var. Dediğim gibi bilgilendirmeleri var. Bunu da geçtik. Şimdi fiyatına bir bakalım. Böyle bir eklenti ihtiyacınız varsa, dediğim gibi her zaman diyorum. Bakın, her eklenti, tanıttığım eklentide, ben bu arada ekranda yokum tabii ki, merak etmeyin. Sesim geliyor sonuçta. Her eklentide söylüyorum, ihtiyacınız mesela satın almadan önce muhakkak inceleyin arkadaşlar. Yani sırf bu videoyla değil, başkalarının çektiği videoları da, yabancıların da olsun, Türklerin de, bizim arkadaşlarımızın da çektiği videolar olsun, muhakkak birkaç tane videoyu seyredin. Yani okuyabiliyorsanız, İngiliz yabancı diliniz varsa okuyun ya da Türkçe'ye çevirin, okuyun. İhtiyacınızı karşıladığını eminseniz, bakın eminseniz, yorumları muhakkak okuyun. Bakın, yorumlar çok önemli. Daha önce alan insanlar. O yüzden ondan sonra karar verdikten sonra bize göre ciddi paralar oluyor bunlar arkadaşlar. Yani yazık, günahtır. Şimdi ücretsiz sürümüyle neler yaparsınız? Bu tarafta işte böyle gösteriyor, $0. Baktığınız gibi neler var neler var. 149 yani $150 başlıyor. Bir kereye mahsus veriyorsunuz. Bakın, one time, bir kez veriyorsunuz. Yani 149'dan 200 kaça gitmiş? $79 kadar gidiyor herhalde. Evet, $279 kadar gidiyor. O da şu an indirimliymiş.
fiyatı. Normalde 699'a gidiyormuş. Ama birçok özellikleri tabii ki ekleniyor ücretli sürümünde. Bunu da söyledikten sonra hemen şimdi kısaca şu farkı göstereceğim. Bakın sol taraftaki yani bu kısım normal müşterilerin gördüğü fiyat. Bakın ürün fiyatı 275 lira. Bu tabii ki KDV içindeki fiyattır arkadaşlar. 275 lira. Sağ taraftaki ise toptancı olarak kabul ettiğimiz kişilerin gördüğü fiyatlar. Birim fiyatı. Bakın birim fiyatı artı üründe mesela 10 taneye kadar alacağı fiyat budur. 211.86. 10 taneden 50'ye kadar olan fiyat mesela burada 50 lira indirim demiş. 190 liradan alacak. İşte 50 ile 100 arasında 173 liradan alacak bu ürünü. Artı 100'ün üstünde de 169'a kadar düşüyor. Yapmış olduğu indirim yani kazandığı indirim gördüğünüz gibi birim başında artı işte aldığı fiyat. Karıştırmayalım da. Bu da toptancının sağ tarafta toptancının gördüğü fiyat arkadaşlar. Bunun içinde KDV hariçtir bakın. Çünkü toptancılar özellikle KDV hariç fiyata bakarlar ilk önce. Yani KDV'li fiyata bakmazlar. Toptancıların ilgilendiği fiyat KDV'siz fiyat. Çünkü onlar da fatura kesiyorlar. Tabii ki siz fatura keseceksiniz. KDV tabii ki eklenecek ayrı bir şey ama onlar da fatura kestikleri için KDV alacaklar sonuçta. Onlar sonuçta KDV'siz fiyata bakarlar toptancılar. Burada kısaca tabii bu bir özelliğiydi. Bir tanesini gösterdim. En önemli özelliği bu tabii ki baktığınız zaman. Onu da göstermiş oldum. Şimdi hemen ne yapalım? Eklentinin kurulumuna geçelim. Kurulumu yaptıktan sonra da bir Türkçe diline çeviririz ki daha rahat çalışalım diyorum ve başlayalım. Eklentiyi gene burada bizim test sayfamız olan yani e-ticaret sayfamız olan mağaza.vpalemi.com'da yapacağız arkadaşlar. Burada çoğu eklentiyi burada tanıtıyorum zaten. Bunu yeni yaptık. Sıfırdan çok fazla bir şey yok. Eklenti yok. Bunu burada tanıtıyoruz. İşte neden? Ürünlerimiz falan var işte biliyorsunuz. En azından hazır olduğu için hemen eklentimizi burada tanıtabiliriz. Hemen kontrol paneline geçtim. Bakın kontrol panelinde daha önce eklediğimiz eklentiler falan var işte. Çok da bir şey yok aslında ya. Bir e-ticaret sayfası öyle düşünün. Şimdi geldik eklentiler kısmına. Eklentiler yeni eklenti ekle diyorum. Şunu da ben bir kopyalayayım. Şöyle ismini alalım. Daha sonra eklenti ara kısmına eklentinin ismini yazalım. Zaten arayacak. Evet çıktı. Eklenti aslında çok eski bir eklenti değil. Yeni bir eklenti arkadaşlar bu. Çok fazla bir mazisi yok. Belki 2 senelik bir eklentidir. Ama gelişimi güzel. Güzel gidiyor şu an. Dediğim gibi ücretsiz sürümüyle de çok güzel özellikleri var. Kullanabileceğiniz bayağı bir özelliği var. Kurup etkinleştireceğim. Eklenti kuruldu, etkinleştirdik. Burada kurulum sihirbazı var aslında. İşte ama İngilizce tabii ki bunlar. Bunları ben şey yapmayacağım. Geçiyorum. Yani kuruluma başlamayacağım. Direkt kontrol panelinde geri döneceğim arkadaşlar. Çünkü dil dosyasını bir yükleyelim. Dil dosyasını yükledikten sonra çoğu kısım Türkçeleşecek çünkü. Daha güzel olur. Hem anlayacağımız dilde olur. Öyle diyorum. Şimdi şunu bir kapatalım. Şuradan. Geldik. Dil dosyalarını ne yapıyoruz arkadaşlar? Loco üzerinden ben bunun eklentinin dil dosyasını yaptım, hazırladım. Türkçeleştirdim arkadaşlar. Dediğim gibi çoğu kısım Türkçeleşmiş halde gelecek. Forum sayfamda nerede? maxhandmade.com sayfamda, forum sayfamda ücretsiz olarak bakın. Ücretsiz olarak dil dosyalarını alabilirsiniz arkadaşlar. Kısa bir süreliğine ücretsiz arkadaşlar. 2024'te artık ücretli üyelik yapıyorum diyormuşum. Yok öyle bir şey de şu an. Öyle bir şey düşünmüyorum arkadaşlar. Ücretli değil, ücretsiz. Ne yapıyoruz? Loco üzerinden dil dosyamızı yükleyelim, Türkçeleştirelim. Hemen geliyorum. Dil dosyasını da yükledim. Türkçeleştirdik tabii ki. Bakın sol tarafta zaten toptan satış X diye geldi. İsim böyle oldu. Kontrol paneli, kullanıcı rolleri falan işte menüleri falan var. Şimdi hızlıca bir menülerine bir bakalım. Ondan sonra da ayarlar kısmına gidip yapabileceğimiz ayarları yapacağız arkadaşlar. Sırayla onlara bir bakalım. Şimdi kontrol paneli zaten burası. Bakın. Burada toptancılarınızı B2B diyor. Yani B2B toptancı arkadaşlar. Bunu not alın. Her sefer söylüyorum zaten ama. Ve işte burada size bilgileri falan veriyor. Dediğim gibi bakın bazı kısımlar ne yazık ki değişmiyor. Ama inşallah bir sonraki güncellemelerde bu herhalde komple Türkçeleşecek, iyice çözülmüş olur diye düşünüyorum. Kontrol panelimiz. Kullanıcı rolleri demiş. Kullanıcı rolleri burada şu an varsayılan olarak işte müşteri olarak bir de ziyaretçi, misafir olarak geliyor. Buraya bir tane kullanıcı rolü yani toptancılar için bir kullanıcı rolü oluşturacağız. Onu yapacağız. Şimdi kayıt formu var. Kayıt formunda da şöyle güzel işte bir kısım var. Yine short code'ları falan da var. Burada toptancılar için ayrı bir kayıt sayfası oluşturabilirsiniz. Ayrıyetten de isterseniz işte yani müşteriler için bir kayıt sayfası, giriş sayfası ve kayıt sayfası oluşturabiliyorsunuz. Güzel yapmışlar onu da. Dinamik kurallar var. Dinamik kurallar aslında en çok beğendiğim kısımlardan biri burası oldu. Burada mesela çok güzel şeyler ekleyebiliyorsunuz. Yani nasıl ekleyebiliyorsunuz? Bakın burada ürün indirimi, sepet indirimi, belli kuralları yani karşıladığı zaman bunlar devreye giriyor. Yani yapmış olduğunuz bu kurallar devreye giriyor arkadaşlar.
İşte BOGO indirimi var. 3 al bir öde 2 öde falan var. Nakliye kuralı isterseniz işte bunları da göstereceğim zaten. Tabii Pro yazan kısımlar ücretli arkadaşlar. Ücretli versiyonunda var. Bu güzel. Bunu da güzel düşünmüşler. Bu yalnızca toptancılar için değil, bütün yani onu da ayırabiliyorsunuz bakın. İsterseniz toptancılar için yaparsınız, isterseniz de tüm müşterilerinize yani üyelerinize yaparsınız ya da sırf müşterilerinize yaparsınız. Onu da seçebiliyorsunuz. Güzel yapmışlar. Eklentiler kısmında burada işte kilitli olanlar, ücretli versiyonda olanlar. Yani ücretli versiyonuyla gelenler. Ücretli versiyonun aslında dikkatimi çekenlerden biri şu cüzdan kısmı oldu. Güzel bir şey aslında. Dokan yani çoklu satıcı eklentiyle çalışabiliyor arkadaşlar. Böyle pazar yeri gibi bir şey oluşturduysanız onunla da çalışabiliyor. Ama biz tabii ki normal tek e-ticaret sayfamız var. Onunla yani ondan satış yaptığımız için bize gerek yok. Kapçası var, rekapça var. Rekapça ile ilgili bir sürü şey var zaten. Nasıl alınıyor rekapçayı, APK'lerinizi falan. Bunları anlattığım videolarda oldu. Yani YouTube'da aratsanız bir ton video çıkar zaten rekapça ile ilgili. Çok basit ama bunları tabii ki kuramıyorsunuz arkadaşlar. Kullanıcılar demiş. Burada da artık size başvuru yapıp toptancılık için başvuru yapanları onaylarsanız arkadaşlar ya da onaylamazsanız burada zaten belirecek. Başvuru yaptıklarında burada göreceksiniz. Ondan sonra isterseniz işte bakacaksınız, iletişim kurarsınız, kurmazsınız. Size göre artık onay verirsiniz. Burada göreceğiz onları. Kullanıcılar, e-postalar var. E-postalarda WooCommerce'in e-postalarında da göreceksiniz. Burada da görebiliyorsunuz. WooCommerce'in ayarlardan e-postalara girdiğinizde orada da görebilirsiniz. Güzel bir yanı da şöyle bir şey var. E-posta, hatta bununla ilgili videom var arkadaşlar. E-posta özelleştirmesi hakkında e-ticaret diye. Orada kullandığım eklentiyle de uyumlu çalışıyormuş. Güzelmiş. Yay maildi herhalde. Öyle bir şeydi ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Onunla da mesela o videoyu da seyredebilirsiniz. E-postalarınızı özelleştirebilirsiniz. Çünkü WooCommerce'in göndermiş olduğu varsayılan e-postaları biraz bana basit kalıyor. Biraz daha onu hani güzelleştirebilirsiniz. Şekil şema olarak diyeyim size. Buradan bunları Türkçe'ye çevirmiş zaten çevirdi. Buradan mesela işte edit kısmına bastığınızda bunları tabii ki İngilizce, bunları Türkçe'ye çevireceksiniz. İşte bakın yeni kullanıcı onayı gerekti. Kayıt onaylandı bilmem ne filan, işte kayıt onay bekliyor filan. O bu. Buradaki e-postalara WooCommerce ayarlardan e-postalara da oradan o kısımdan da ulaşabilirsiniz yani, onu da söyleyeyim. Ayarlar var. Ayarlar kısmında gireceğiz, bakacağız zaten. Özelliklere bakalım. Özelliklerde arkadaşlar burada işte dediğim gibi bunlar ücretli versiyonunda olan özellikler. Ücretli olan kısım yani. Bunlara bir şey yapamıyoruz zaten. Yani geliştiricinin sayfasına girip bakarsınız arkadaşlar. İncelersiniz. Yani neler var neler yok bilmem ne filan, bayağı yazmışlar, çizmişler. Upgrade'de Pro demişti. Buradan da demiş ücretli sürümü yükselt demiş. Menüleri böyle. Ne yapalım? Geçelim ayarlar kısmımıza artık. Ayarlarımızı yapalım. Ondan sonra da devam ederiz. Eklentinin ayarlar kısmındayız şimdi. Genel ayarlar. Burada hemen şöyle bir geçelim. Sadece toptan satış yani B2B, B2B toptan satış yapacaksınız. Ya da yalnızca normal. Zaten biz normal müşterileri satıyoruz arkadaşım. Yani bunda sıkıntı yok. Niye bunu ben seçeyim ki? Baktığın zaman. Gerek yok. Ben sadece ikisini de birlikte satmak istiyorum. Hem normal müşterilere satmak istiyorum hem de toptan satış yapmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden de bu seçeneği seçiyoruz. Yani şu B2B, B2C, B2B, B2C diyoruz. Kademeli fiyatlandırma tablosunu göster demiş. Evet, tek üründe orada göstermiştim ya arkadaşlar, işte neredeydi o? Şu kısım yani şu alan bunu göstersin tabii ki. İşte fiyatlandırma, indirim önceliği, profil demiş, tekli ürün demiş, kategori demiş. Ondan sonra da dinamik. İndirimlerin birden fazla şekilde atanması durumunda hangisi uygulanınca bildirmek için önceliği ayarlayın demiş. Önce biz tabii ki profile göre yapacağız. Neden? Toptancı çünkü profili. Profili toptancı olacak. Öyle olmayacak mı? Öyle olacak. Tabii ki. Ondan sonra ne demiş? En önemli stok yani stok yönetimi. Evet, bu açalım arkadaşlar. Ürün stoğumuz belli olsun. Yani ne kadar ürün olduğu belli olsun. Bakın burada yazıyor 9900 adet stokta. Ona göre de mesela toptancı ürününü alabilir. 100 tane, 300 tane, 500 tane. Yani örnek olarak veriyorum. Bunu siz 10 olarak da 5 tane 10 tane de olabilir. Yani ne bileyim 3-5 de olabilir. O sizin ürününüze kalmış bir şey. Kuponları devre dışı bırak. Toptan satış kullanıcılarından sepet ve ödeme sayfanın kupon formunu gizleyin. Evet, toptancılara genellikle arkadaşlar kuponları devre dışı bırakmak mantıklı. Toptancı satışlarında yani toptan satışlarda. Bence bunu açın. Müşteri kullanın tüm ürünleri gizle. Yani bunu niye gizleyelim? Hayır, gizlemiyoruz. Çünkü biz hem müşterileri satacağız hem de toptancıları satacağız. Tüm ürünleri misafir kullanıcılardan gizle. Bu da
mağazanızı özelleştirmiş gibi bir şey olur. Yani sayfanıza üye olmadan ürünleri göremeyecek. Gerek var mı bilmiyorum. Yani size kalmış. Mağazada fiyatları gösterme, WooCommerce ayarlarını kullanacak burada. Sepet ödeme sayfasına isterseniz burada vergi dahil, vergi hariç demiş mesela. Buradan da değiştirebilirsiniz. WooCommerce'te ne yaptıysanız ayarlarınız onu kullanır. Ama hayır, ben mağazada fiyatları, bu biraz yani normal müşteriler için kafa karışıklığı yaratabilir. O yüzden WooCommerce ayarlarını kullanın arkadaşlar. Yani normal müşteri fiyatları dahil görsün. Çünkü toptancı seçtiğimizde, biz toptancı rolü oluşturduğumuzda orada zaten özelliği var. Fiyatları vergi dahil değil, vergi dışında, vergi hariç fiyat olarak göster diyeceğiz. Toptancılar için yalnızca. Aynı videonun başında gösterdiğim gibi bir 275'lik fiyat vardı, bir de 211'likti herhalde değil mi? 211'de 211'lik fiyat vardı. Birisinde KDV dahildi, birisinde KDV dahil değil fiyattı. Yani ama 275'in değil. Toptancıya biraz daha indirimli fiyatın, yani 233 liraydı orada. Üstü çizili 211. 233 lira normalde ama 211 lira indirimli vermişiz ürünü biz. Bir de indirim yapmışız yani. Evet, onu söyledik. Normal fiyat son ekini geçersiz kıl demiş. Yani Türkçe yazıyor burada. Baktığınız zaman bizim hani ben yapmamız gereken ayarları yapayım da bunları siz okuyun. Artık açıp kapatırsınız falan, denersiniz, test edersiniz. Mağazayı özel demiş, yok dedim. Yani ne özeli gerek yok. Bunu kaydettik. Şimdi kayıt giriş kısmı. Kayıt sonrası müşteri kayıt olduktan sonra manuel giriş yapsın. Yani oraya bir şifresini. Şimdi şöyle bir şey var. Normal müşteri olarak giriş kaydını yaparsa tamam, sıkıntı yok zaten de. Toptancı olarak gittiğinde bakın, kullanıcı durumu seçeneği. Aktif hesaba e-posta onayı, otomatik onay hesabı ya da yöneticiye gönderip o onay verecek arkadaşlar. Tabii ki yöneticiye onay versin. Yani ben onay vereceğim. Bana bir gelsin, bir göreyim. Bilgilerini bir göreyim arkadaşlar. Hani iletişim kurarım belki. Vergi dairesi, vergi numarası lazım, şu bu filan, işte hani bunlar fatura keseceğiz icabında. İşte ne bileyim, size kalmış bir şey. Üyeler kaydolduktan sonra üyelere otomatik giriş yaptır. Şimdi bu yani neden? Kayıt sonrası manuel giriş girdiği zaman siz onaylamadıktan sonra zaten giremezler. Ama normal müşteri girer. Onda sıkıntı yok. O da tekrar manuel giriş şifresini en azından orada bir tekrarlamış olur. Şifresini unutmamış olur. Öyle bir şey var. Ama onu isterseniz üye kaydolduktan sonra üyelere otomatik giriş yaptır diye seçebilirsiniz. Böyle, hatta böyle seçelim. B2B kullanıcılar için ayrı hesabım sayfası gerek yok. Normal WooCommerce'te hesabım varsa zaten hesabım sayfasını kullanacağız. Orada verdiğimiz siparişleri zaten görebileceğiz, takip edebileceğiz. Oturum açan kullanıcı için kayıt formunu göster. Bunu aslında seçmeniz lazım. Şimdi neden seçmeniz lazım? Şimdi ben demoları test yaparken, hatta bakayım tekrar görebilecek miyiz onu. Buradan da bir bakalım hatta. Bakın, müşteri ve toptancı diye 2 tane menü oluşturdum. Müşteri kayıt giriş, toptancı kayıt giriş. Şimdi bir bakalım. Açık. Açmış mıyım? Açık bırakmışım. Şimdi açık bıraktığınız zaman bakın, ben zaten sayfadayım şu an. Yani giriş yapmışım zaten. Giriş yaptığımda bu sayfaya tekrar baktığınızda burada kayıt formunu görüyorsunuz. Bunu işaretlerseniz, yani şuradaki oturumu açan şunu işaretlerseniz bu formu görmez. Giriş ve kayıt formunu göremez arkadaşlar. Orada bir uyarı çıkar. İşte tekrar sayfadan çıkış yapmanız lazım diye. Öyle bir şey var. Yani şunu bastığınız zaman göremez. Bu açık kalsın şu an. Yönlendirme sayfası hesabıma, evet, kayıttan sonra hesabıma yönlendirsin. Girişten sonra mağazaya yönlendirsin. Giriş yaptıktan sonra bakın, kayıt farklı ve giriş farklıdır. Kayıt başarılı mesajı, onu hemen gelmişken Türkçe'de çevirerek yapak, şöyle yapıştıra. Kayıt olduğunuz için teşekkürler Cartürk. Hatta bakın şu uyarı bu. Oturum açma kullanıcı için kayıt formu mesajı. Evet, bu olması lazım. Üzgünüz, bu formu görüntülemenize izin verilmiyor. Dediğim gibi şunu seçerseniz tabii ki o da. Onu da yapıştırdık. Tamam. Kaydedelim. Kayıt giriş. Fiyat. Burada ürün sayfaları için toptan satış fiyat metni, yani şu kısım. Ürünün üstünde yazıyor zaten arkadaşlar. Şurada toptan, bakın burada da yazıyor zaten toptan satış fiyatı, bakın toptan satış fiyatı şu kısım yani. Onu hemen çevirelim, buraya yapıştıralım. Bu da aynı. Toptan satış fiyatı, toptan satış fiyatı. Ürün listeleme sayfasının toptan satış fiyatı, fiyatlandırma aralığı. Fiyatlandırma aralığı en düşükten minimumdan, evet, minimum fiyatlandırma yapacağız maksimum fiyatlandırmaya. Ürün listeleme sayfasında toptan satış fiyatı. Ya da bunu maksimum fiyatlandırmadan minimuma doğru da yapabilirsiniz. Neyse, böyle bir kalsın bakalım. Parakende fiyatı gizle, gerek yok. Gizlemenin toptan satış fiyatını gizle. Buralarda bir şey yok. Tamam. Öyle kaydedelim. Dil ve metin demiş. Bunlar Türkçe çevrilmiş. Tasarıma bakalım. Şimdi
Tasarımda zaten 3 tane seçenek veriyor size. Bunlar ücretli sürümde var arkadaşlar. Bakın şu sürüm, yani kilitli olanlar ücretli sürümde. Sepet üstü düğmesinde göstersin. Yani şu olay bakın sepetin üstünde. Burada göstersin. İsterseniz de yani göstermez, ne bileyim işte seçin sepet üstü. Şimdi bu baştaki seçenek şu zaten. Bunları bu zaten. Ben diğerlerine de baktım, pek hoşuma gitmedi, ne bileyim. Yani size kalmış, isterseniz seçebilirsiniz. Bakarsınız. Deneyin bir bakın yani. Orada renklerini seçebilirsiniz. İşte bir şeyler demiş. Tamam. Burada da bir şey, bunu yaptık, kaydedelim. Bir de rekapçası var. Rekapça ile ilgili arkadaşlar dediğim gibi bir ton video var. Rekapça nasıl alınır? API key'leri falan, gizli anahtarı, site anahtarı, gizli anahtarı alıp yapıştıracaksınız. Sayfanız işte rekapçalı olacak. Yani aratın çıkar. Bir ton video çıkar, inanın. Ayarlar kısmı bu kadar arkadaşlar işte. Başka bir şey de yok ayarlar kısmında. Şimdi ayarlar kısmını yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Yapacağımız ilk iş toptancımızı oluşturmamız lazım. Yani kullanıcı rolleri kısmına geleceğiz arkadaşlar. Geldik kullanıcı rollerine. Sol tarafta arkadaşlar zaten gösterdiğim gibi toptan satış eklentisinin menülerin içinde bakın kullanıcı rolleri. Şimdi B2C normal müşteri arkadaşlar. Bunlarda bakın herhangi bir şey, ismini değiştiremiyoruz tabii ki. Burada B2C için fiyatları göster. Yani vergi dahil, vergi hariç, videoda demiştim işte, az önce söylemiştim. Burada varsayılan olarak gene WooCommerce ayarlarındaki ayarları alır. Vergi dahil fiyat olarak göstereceğiz biz tabii ki. İsterseniz varsayılan olarak da ne gösterdiyseniz yani WooCommerce mağaza ayarlarında onu seçebilirsiniz. Vergi dahil, ben buradan yapacağım şimdi. Vergi dahil fiyat olarak göstereceğim. Ödeme metotları da burada güzel yapmışlar aslında. Burada yani şöyle bir şey var. Normal müşteriler için mesela ödeme yöntemini zorlayabilirsiniz. Yani şu ödemeyi yapması için, yani yalnızca banka havalesi seçerseniz müşteri ürünü aldığı zaman sepette ödeme sayfasına gittiğinde yalnızca banka havalesi kısmını görür. Öyle diyeyim size. Ama biz hepsini açıyoruz tabii ki. Üçü de olsun. Üçünde de ödeme olsun yani. Bu şekilde gönderim metodu Türkiye. Ama baktığınız zaman şöyle bir şey var. Türkiye sabit fiyatlı. Tabii bunu seçelim mi? Seçelim. Bir tek sabit fiyat. Ücretsiz yok muymuş ya? Neyse bakarız ona WooCommerce ayarlarında. Tamam, Türkiye sabit fiyat dedik. Yalnızca sabit fiyat olur ama bu da. Neyse bunu seçmiyorum. Bu Türkiye olarak kalsın. Kuponları devre dışı bırak. İsterseniz devre dışı ama normal müşteri için yapmayın bunu. Bunu seçmeyin. Kupon kullansın. Yaparsınız, kupon gönderirsiniz, alışveriş yapar filan. Bu şekilde kalsın yani. Bunu kaydedelim. Şimdi misafir içinde zaten misafir sonuçta alışveriş bir şey yapamaz. Yalnızca varsayılan olarak fiyatları görsün. Tamam. Bu kadar. Onda bir şey yapmıyoruz, değiştirmiyoruz. Şimdi bir de toptancı rolü oluşturmamız lazım. Ne yapıyoruz? Bakın burada add new B2B role diyor ya mesela. Buraya basın. Yeni bir tane oluşturdu şimdi. Şimdi bunun içine geldik. Bunun ismini toptancı diye belirtelim. Toptancı rolü. Ondan sonra burada varsayılan değil, vergi hariç fiyat olarak göstereceğim. Dediğim gibi toptancılar özellikle de vergi hariç fiyatı görmek isterler. Çünkü onlar da fatura kesecekler satarken. O yüzden de geldiği yani geliş fiyatını bilmek isterler. Vergili. Ben böyle biliyorum sonuçta. Yani tam da şey demeyeyim ama kesin konuşmayayım ama yani öyle biliyorum. Ödeme yöntemini de burada mesela toptancılar için hepsini de seçebilirsiniz. Kapıda ödeme olabilir, banka havalesi, kredi banka, o size kalmış. İsterseniz seçin, isterseniz seçmeyin. Ben bunu kredi kartı olarak seçeceğim. Bir de banka havalesi olarak. Kapıda ödemeyi seçmeyeceğim. Türkiye dedim, kuponları devre dışı bırak. Toptancılar için bakın. Bunu seçeceğim. Toptancılara onu gösterme yani. Kuponları devre dışı bıraksın. Otomatik rol geçişini etkinleştir. Bunu ben tam anlayamadım aslında. Müşteri olduktan sonra toptancılık rolüne geçemeyecek mi ya da anlamadım onu. Yani bunu seçeyim, açayım ya. Bu role geçiş için minimum satın alma tutarı. Yani şimdi hata bende, pardon, özür diliyorum. Ben bunu hiç üstüne tıklamamışım. Yani onu ben bir türlü çözemedim de ne oldu diye böyle bir şey açıldığını görmemiştim. Buraya mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. 1000 lira yazarsınız. 1000 liradan sonra mesela toptancı kısmına geçer. Öyle bir şey var. Öyle bir imkan var mesela. Neyse açmayayım ben onu. Biz kendimiz toptancı başvurusu yapacağız formundan. Öyle yapacağız. Şimdi bu şekilde ayarladım. Bunu da kaydettim. Kullanıcı rolümüzü oluşturduk. Toptancı rolümüzü oluşturduk. Ayarlarını yaptık. Geldik kayıt formuna arkadaşlar. Şimdi ben demo sayfamda şöyle yaptım. Bir müşteriler için ayrı bir kayıt formu oluşturdum. Artı toptancılar için, yani direkt toptancı olmak isteyenler için bir kayıt formu oluşturdum. Müşteri olanlar sonradan toptancı olamaz mı? Tabii ki olabilirler. Neden olamasınlar? Size iletişimi geçtikten sonra mesela bir e-posta ile ya da bunu belirtirsiniz sayfanızda, yazarsınız ve hatta bir şekilde de oradan da geçiş yapabilirler. Ya da daha az önce gösterdiğim gibi otomatik geçiş yaptırabilirsiniz. Ama
Herkes toptancı olacak diye bir şey yok. Ben toptancı değilim ama 2 tane 3 tane alacağım diye de kalkıp da toptancı olacağım diye bir şey yok arkadaşlar. O limitleri, kriterleri sizin belirlemeniz lazım zaten. Nasıl yapılacak, yani nasıl yaparsınız bilemiyorum. Belli bir limit mi koyarsınız ya da işte dediğim gibi kurumsal olarak vergi dairesi, vergi numaralı olsun. İşte belki insanlar az miktarda alacak ama toptancı fiyatlarından faydalanmak isteyecek. Bilmiyorum, yani onlara bir şey diyemem. Ne diyeyim, yani onların oluşturulması size kalmış bir şey. Şimdi 2 tane form, aslında 2 formum olacak ama biz burada tek form üzerinden yapacağız bunu da. Şimdi bu normalde bir form, giriş formu bu aslında. İşte e-posta ve şifre. Şimdi öyle bir şey yapacağız ki hem giriş formu olarak kullanılsın hem de bize bir kayıt formu olarak oluştursun. Ne yapıyoruz? Şimdi bunları ilk önce Türkçeleştirelim tabii ki. E-posta diyorum buna. E-posta, tamam. Tabii burada bakın var. Şimdi buradan ekleyeceğiz, birazdan göstereceğiz. Ücretsiz olarak kullanacağınız kısımlar biraz az. İşte biz de bir şeyler yapacağız tabii ki. Yani kurumsal derken toptancı olan kişilerden bir vergi dairesi fatura keseceğiz ya. Vergi dairesi numarası alacağız. Bu form üzerinden de onları nasıl toparlarız ona bakalım. Şimdi buraya hemen örnek diyorum. Örnek.com dedik. Mecburi dolduracak tabii ki. Ondan sonra buraya da mesela şu altta diyelim ki e-posta için lütfen geçerli bir e-posta ya da aktif bir e-posta, işte neyse, posta adresinizi yazın dedik. Tamam. Şimdi bunu burada da bakın şimdi arkadaşlar, hariç tutma, rol öğelerini hariç tut. Burada zaten işte yapacağımız formlarda ayıracağız. Birisi giriş için olacak. Mesela müşteri için olacak. Müşteri ve giriş. Birisi de toptancılar için olacak. Onları ayarlayacağız. Şimdi bu her ikisinde de olsun zaten. Yani hem toptancıların giriş kısmı olsun hem de müşterilerin giriş kısmı olacak. Şimdi bunu yaptık mı? Tamam. Registration formunda da olsun. Yani kayıt formunda da olsun mu bu alanlar? Olsun. Evet. Dedik. Billing form o ücretli versiyonda varmış. Şimdi bize ne lazım? Hem de kayıt formunda olacak şekilde. Şimdi buradan önce bir ad soyad alacağız tabii ki. Bunu şöyle bir yukarı alayım. En üstte alayım hatta. Buraya mesela ne dedik? Adınız dedim. First name. Adınız. Mecburi bırakıyorum bunu. Adını doldursun, yani adını yazsın. Değil mi? Tamam. Buraya bir şey yazmaya gerek yok. Burada müşteriden de isteyelim mi adını? İstemeyelim mi? Yani ya bu ghost, yani misafir için, ya onu hariç tuttum. O olmasın, tamam. Müşteriden de isteyelim, yani hem toptancıdan da isteyeceğiz hem müşteriden olsun adınız. Ondan sonra ikinci soyadını isteyelim. Tamam, adınız şu, soyadınız. Şuraya bastığınız zaman şu kalem işaretine düzeltebiliyorsunuz. Soyadınız dedik. Tamam, bunu da mecburi yapacağım. Adınız, soyadınız. Tamam. Bunu da kaldırsın. Misafirlere yani o şekilde göstermesin. Ya da göstersin. Niye bunları kaldırıyorum ki? Adınız, soyadınız. Tamam. Bize lazım ne olabilir şimdi? Şimdi müşteriler kısmında ne olabilir? Şu şifrenin tekrarı var mesela. Nickname, confirm, e-mail. Yani e-posta mesela yapabilirsiniz. Doğrulama için e-postasını 2 defa yazdırabilirsiniz. O seçenek de var. Bunu mesela seçtim, tamam. E-posta doğrulaması bu da. Bunu da e-posta doğrulaması. E-posta doğrulaması. Ya da bunu bir üste alalım zaten. E-posta doğrulaması. Buna da mesela diyelim. Lütfen e-posta adresinizi buraya da tekrar yazın diyelim.
tekrar yazın dedim. E-posta doğrulamasını biz tabii ki yanlış yere yazdık. Şunu alalım. Buradan bir kopyalayalım. E-posta doğrulaması. Buraya yazacağız arkadaşlar. Evet. Şuraya yazalım. Yani şöyle e-posta adresinizi tekrar yazın dedik. Yani burada mantığını göstereceğim şimdi arkadaşlar. Gösteriyorum aslında. Bu kayıtta kullanacağımız, girişte kullanacaklarımız bunlar arkadaşlar zaten. Neredeydi? E-posta, şifre falan işte. Bakın. Şimdi ne ekleyebiliriz? Bakalım. Başka. İsterseniz şifreyi de aynı şekilde tekrarlatabilirsiniz. Bize şu nickname'i alsak. Nickname'i aldık. Nickname'i mi alsak? Yok. Alalım ya. Şunu alıyorum. Şunu aldım. Bio diyor ya. Buna mesela aldık. Yukarı. Şurada aldık. Buraya da aldık. Tamam. Bunu diyeceğim ki vergi dairesi artı vergi numarası. Tabii yani ücretli sürümünde bakın ücretli sürümde burada mesela alan seçebiliyorsunuz. Ama biz bunlardan ne yapabiliriz diye yani onun derdindeyiz tabii ki. Buraya da vergi dairesi V nokta ne diyorum. Tamam. Bunu mecburi kılacağım. Artı şuraya da yazalım. Vergi dairesi ve vergi numaranızı yazınız. Yazınız dedik. Tamam. Bunu toptancı değil. Bunu müşterilerden ve bundan gizle. Yani bunlar olmasın. Bu formda yalnızca toptancıda gözükecek alan bu arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapacağım. Ne yapalım? Web site yapalım. Web siteyi de hatta bunun altında olsun. Şunu taşıyalım. Tamam. E-posta bağlantısı şifre dedik. Web site tamam. Böyle kalsın. Web siteyi de nerede göstertelim? Müşteri olmasın. Artı misafirlerde de gözükmesin bu alan. Başka bir şey eklemeye gerek var mı? Vergi dairesi, vergi numarası dedik. Telefon evet bir de telefon olsaydı iyiydi. Telefonu da nereye yazabiliriz ki? İşte mesela number kısmı olsaydı ücretsiz de onu kullanabilirdik diyeceğim. Web siteyi telefona mı çevirsek acaba? Öyle yapalım ya. Ama URL diyor ya. Neyse telefon diyorum ya ne olacak telefon. Telefon geçerli telefon numaranız dedim. Neyse artık. Bunu da mecburi yaptım. Tamam bu kadarlık yeter. Bunu kaydedelim. Bu şekilde bir form oluşturduk. Bakarız zaten hatamız varsa da düzeltiriz. Problem değil. Buradan bakın şu get shortcodes dediği alana bastığınız zaman bakın burada shortcode'ları zaten otomatik var. Şimdi global olarak var. İşte müşterilerin var. Baktığınız zaman bakın. İşte misafirler için var. Bir de toptancılar için var. Şimdi ben 2 tane form oluşturacağım. Bir müşteri ve bir toptancı için. Ne yapacağım? Bunu da seçersem bu giriş formu arkadaşlar. Giriş formuyla birlikte göster diyorum. Bakın bunu kaldırdığınız zaman burası zaten kısalır. Şimdi ilk önce giriş formunu yapmadan önce bunu bir alalım. Ama ne yapmamız lazım? Tabii ki sayfa oluşturacağız. Sayfayı da bir menü vasıtasıyla göstermemiz lazım. O yüzden de bir sayfa sekmesine geçelim. Açalım hatta. Yeni sayfa ekle diyorum. Bir sayfa yapalım. Önce hangisini yapalım? Önce müşteriler için yapalım. Şimdi giriş mi diyeyim? Yok, kayıt formu. Müşteri kayıt diyorum. Müşteri kayıt.
Bunu bir taslağa kaydedelim. Aslında buradan da ekleyebilirim shortcode'u. Yani buradan da bir shortcode ekleyebilirsiniz. Gutenberg yani WordPress blokuyla. Ama ben bunu Elementor ile düzenlemek istiyorum. En azından Elementor'la yani bir şeyler daha ekleyebilirim. Daha kolayıma geliyor benim de. Elementor ile düzenleyin diyorum. Düğmesine bastım, sekmeye bastım butonuna. Şimdi Elementor bir açılsın. Elementor açıldı. Şimdi buradan hemen bir kısa kod aldım bunu. Buraya yerleştirdi şimdi. Kısa kodumuzu alalım. Müşteriler için dedik. Şunu aldım şimdi. Kısa koda yapıştırdım. Uygula diyorum. Tamam. Şimdi bir bakalım. Bakın bu formu görmek için oturumu kapatın diyor. Şimdi ayarlarda göstermiştim arkadaşlar. Ayarlarda gösterdim mi? Gerçi biz şimdi onu şöyle yapalım. Bir dakika. Hiç öyle uğraşmayalım. Hiç uğraşmayalım. Ne yapalım? Bir tane menüye şunu bir koyalım. Menüde. Menü kısmına gelelim. Görünüm. Görünüme geldik. Menülere geldim. Bunları bir kaldıralım. Bir önceki videomuz Translate'de biliyorsunuz. Translate'de sayfa çevirisi çok dilli sayfa yapmaydı arkadaşlar. Onun şeyleri tabii ki şu an bize ihtiyaç olmadığı için kaldırdım onları. Tümünü görüntüle müşteri kayıt. Şunu bir ekliyorum. Aslında bu menü sistemiyle ilgili bir videom var. If menü diye olması lazım. Öyle hatırlıyorum ismi. Videom var arkadaşlar. Orada mesela o çok böyle detaylı bir güzel bir menü sistemi. Hatta girişi kimlerin menüleri görmesini istiyorsunuz ya da giriş yaptıktan sonra kalkmasını istediğiniz menüler falan ayarlamaları falan vardı. Çok güzel bir eklenti. Tavsiye ederim seyredin o videoyu. Bence işinize yarar. Özellikle de böyle menüler falan yapacaksanız işte bence güzel olur. Mesela işte toptancı için müşteri girdiği zaman toptancı menüsünü saklarsınız. İşte ya da toptancı olarak girdiği zaman müşteri menüsünü saklarsınız bilmem ne falan işte. Ya da normal işte hiç ne diyeyim bir sürü şey var. Yapılacak şeyleri var yani öyle diyeyim. Şimdi bunu bir kaydedelim bir bakalım. Gene böyle tabii ki bize göstermeyecek. O yüzden de gizli bir sayfada açacağım. Bakın bu biz şu an rolümüz toptancı olmadığı için toptancı diyorum pardon. Bu normal şeydi zaten. Müşteri kayıt. Bakın bastığınız zaman açmayacak. Ne yapıyorum? Gizli pencere özel bir pencere açacağım. Buradan da şöyle bir linki alalım. Şuraya yapıştıralım. Bakın bu şekilde bir kayıt formu. Müşteri için arkadaşlar bu bakın. Adınız, soyadınız, işte e-postayı tekrarlıyorsun, şifreni yapıyorsun. Bakın register dediğiniz yerde artık kayıt oluyorsunuz. İşte bu kısımları Türkçe çevrilmedi. O yüzden de iletişime geçtim. Geliştiricinin destek kısmından yazdım. Bana o şekilde cevap verdiler arkadaşlar. Bir iki hafta artık işte bir sonraki güncellemede falan yapılabilir diye düşünüyorum. Düzeltirler. Müşteri kayıt formu bu. Bir de giriş formu lazım bize şimdi değil mi? Bu burada kalsın. Şuraya çekeyim hatta. Geldim tekrar. Nerede bizim şeyimiz? Menüler mağaza menüye gelmiştik. Pardon şimdi şeye gelelim gene. Kayıt formuna. Kayıt formuna geri geldik. Tekrar kısa kodlara geldim. Şimdi bunu da seçersem bakın with login form. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında bunu da bence fark etmiş olabilirler gibi geliyor. Ben onu bulamadım. Yani geliştiricinin sayfasının sırf giriş formu için ya da işte WordPress'in normal girişini de kullandırtabilirsiniz ama şimdi bunlar böyle bir giriş formu var. Birlikte göstertebilirsiniz. Yani bir tarafta kayıt formu bir tarafta giriş formu şeklinde. Şimdi bunu seçerseniz bu kısa kodu eklenir. Bunu tekrar alıyorum. Geldim bakın şimdi. Hatta şöyle altına yapıştıracağım ki aradaki farkı görün. Bakın. Burada with diyorum ya. Burada bakın login artı login kısmı eklendi. Görüyor musunuz? Şimdi şunu sileceğim. Eskisini sildim. Uygula dedim. Güncelle diyorum. Tekrar şu sayfamızı alalım. Yenile diyorum. Bakın giriş formu da yanına geldi arkadaşlar.
Giriş formu yanına geldi. Kayıt formu da yanında müşteri için. Bir de Elementor'la tabii ki dediğim gibi buralara farklı şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela yani ne yaparsınız? Şimdi burada bu kısımda gelişmişe geldim. Mesela bunu şöyle yapalım. Müşteri kayıt tamam varsayılan demiş. Elementor full with diyorum. Güncelle diyeceğim. Ondan sonra oradan üstten mesela biraz aşağı doğru indirelim. Tamam. Şöyle. Başka mesela hareket efekti falan da verirsiniz ya. Olur mu? Olur mu acaba? Bakalım öyle olur bakın işte bu şekilde. Hatta şöyle bir tekrar bir güncelleyelim bakalım. Yani böyle bir şey yapabilirsiniz işte. Ya da arkasına işte bir rengini mengini değiştirirsiniz. Giriş ve kayıt şeklinde. Şimdi bu tamam cepte. Müşteri için hallettik. Toptancı için bir de şimdi kayıt formu yapacağız. O çektik gene kenara. Geldik kayıt formu. Şunu çıkış yapalım. Tamam. Güncelle. Çıkış. Bir tane daha sayfa oluşturacağım şimdi. Müşteri kayıt dedim. Hatta kayıt ve giriş de diyebilirsiniz. Neyse. Yeni bir sayfa oluşturalım şimdi. Şöyle sayfalarımız burada zaten. Yeni sayfa ekliyorum. Toptancı kayıt diye açacağım şimdi. Toptancı kayıt dedik. Tamam. Elementor ile düzenleyin diyorum. Düzenliyoruz. Şimdi hemen bir kısa kod ekledik. Geldim kayıt formuna. Burada da toptancı için bakın. Toptancı için gene aynı şekilde aldım. Geldim kısa kodun içine yapıştırdım. Oraya geldi. Yayınla diyorum. Hatta şunu da şey yapalım. Durum varsayılan şu Elementor full with diyorum. Tamam. Hemen burada bir menü oluşturalım. Kayıt formu. Görünüme geldim. Menülere geldim. Buna da şuraya ekleyelim. Toptancı kayıt dedik. Kaydedelim. Ondan sonra şu linki de alayım. Aldım. Bir tane daha yeni özel açıyorum. Özel pencere. Buraya da kayıt olarak kayıt. Evet. Bakın kayıt formu ne kadar uzun değil mi? Şimdi şöyle alacağım şunu bir. Şunu da alacağım. Şöyle alacağız. Tamam. Şunu kapatalım. Şimdi soldaki arkadaşlar normal müşteri kayıt formu. Bakın burada görüyorsunuz. Ad, soyad, e-posta doğrulaması ve şifre. Sağında da solunda da zaten bunun işte giriş kısmı var. Sağ kısımdaki sağ pencerede arkadaşlar bu da toptancılar için. Bakın ad, soyad, vergi dairesi, vergi numarası, telefon dedik buraya işte neyse artık. Telefon numarası yazılabiliyormuş tamam. Telefon numarası, e-posta doğrulaması ve şifre. Bu da toptancılar için oluşturabileceğiniz bir kayıt formu. Direkt olarak toptancı buradan oluşturabilir. Bu şekilde kayıt formlarımızı oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Öyle bir özelliği de var. Güzel yani güzel yapmışlar bence. En azından hani istediğiniz lazım olan bilgileri tabii ücretli sürümünde daha fazla alan kısmını ekleyebildiğiniz için daha iyi ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım yani bu şekilde yapabildiğimiz bu. Kayıt formunu da yaptık, sayfamızı yaptık, girişleri oluşturduk, menüleri gösterdik tamam. Şimdi aslında dinamik kuralları daha sonra göstereceğim. Yapacağımız işlem şimdi ürünlere gidip bir tane üründe artık toptancı fiyatlarını oluşturmak. Ne yapıyorum? Ürünlere geldim. Tüm ürünlere geçeceğim. Burada bir tane ürün mesela gene bu şekilde bakın
Burada stok olayını açmıştık ya. İşte orada stokları takibi, işte müşteriler için artı toptancılar için stokta demiş. Şimdi ürüne bir bakalım. Geldik. Ürünün içine bir düzenle diyelim. Geldik şimdi. Burada direkt olarak burada zaten size böyle bir sekme veriyor. Yani toptancılar için bir sekme veriyor. İşte misafirler için. İsterseniz misafirlere farklı fiyatta bakın. Farklı fiyat türü de gösterebilirsiniz burada. O da var. Ama gerek yok. Yani müşterilere göstereceğiniz fiyat var. Ya size kalmış bir şey. Neyse artık. Ama bizim için önemli olan toptancı olduğu için toptancılara göstereceğimiz fiyatlar önemli olduğu için toptancı kısmında işimiz var bizim. Vergilendirilebilir standart demiş. Şimdi böyle bir alan var. Ayrıyetten sol tarafta gene bir sekme geliyor. Burada da işte videonun başlarında gösterdiğim gibi 3 tane seçenek zaten seçebiliyorsunuz. Bunları denersiniz, hangisi hoşunuza giderse onları seçerseniz. Başka işte ne demiş? Diğer fiyatlandırma tablosunu göster. Evet. Görünürlük isterseniz işte buradan direkt ürünü gizle, şeyler için, müşteriler için, ziyaretçiler için de ürünü gizle demiş. Yani burada sırf toptancılara satacağınız ürün varsa mesela o şekilde bir ürünü de saklayabilirsiniz, gizleyebilirsiniz. Yani normal müşterilere göstermezsiniz. Misafirler, müşteri olmayanlara da göstermezsiniz. Yalnızca toptancı girdiğinde o ürünü görür. Başka kimse görmez. Onu da seçebiliyorsunuz mesela. Bir tane ürün, farklı bir ürün diyeceğimde. Toptancı rolünü ve kullanıcılarını da gizle demiş. Tüm işte toptancıları, tüm spesifik müşteri, bu da rolleri, pardon, toptancının rolleri, belirli kayıt kullanıcıları seçin demiş. Yani kullanıcılardan bile saklayabilirsiniz ürünü. Belli kullanıcılara mesela göstertirsiniz, bilmem ne filan. Diyorum, seçenekleri çok fazla ya. Bayağı seçenekleri var. Şimdi burada hemen genel sekmesine geleyim. Burada artık bir fiyat vereceğiz. Şimdi ürünün fiyatı zaten 275 lira. KDV dahil fiyat arkadaşlar. Çünkü WooCommerce'te biliyorsunuz KDV dahil fiyat vermiştik. Genel olarak bu, şimdi bakalım, stok olayı. Stokta da burada bu alan da önemli bizim için. Bir stok kodu oluşturursanız daha iyi olur ürün takibi için. Stok yönetimi, bu ürün için stok miktarını takip edin yazarsanız miktar, buraya işte bu parakende satış için bakın. Toptancı için burası zaten şu alan. Parakende için mesela bu ürüne 100 tane ayırdınız. Normal müşteriler ürün aldığında stok buradan düşer. Normal müşterilerin ürün aldığında. Toptancı aldığında onlar için de farklı bir stok vereceğim ben çünkü. Burada da ne diyoruz? Stok takibi, evet dedik. Buna da 5000 diyorum. Mesela 5000 tane izin verme, yani ürün olmayan satışa izin verme diyoruz. Bunu yapmaya gerek yok zaten, tamam. Şimdi geldik genele. 275 lira normal parakende fiyatı bu. Birim fiyatı arkadaşlar. Şimdi toptancılara satacağımız fiyat ne olsun? İndirim türünü seçin demiş. İndirim tutarı, indirim yüzdesi ya da sabit fiyat. Sabit fiyatı kullanırız. Neden sabit? Diğerleri bakın, indirim yüzdesi. İsterseniz işte 100 tane alırsan %10 indirim yaparım. İşte 1500 tane alırsan %20 indirim yaparım. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da indirim tutarı dediğinizde, indirim tutarı kaç para indirim yapacaksanız onu yazarsınız. Ama biz ne yapıyoruz? Sabit tutar yapacağız. Sabit fiyat yapacağız arkadaşlar. Toptancı fiyatı. Şimdi bu ürüne bireysel olarak toptancı aldığında KDV'siz alsın. KDV'siz fiyat alacak zaten. 275 lira değil de 250 diyorum ben. 250 KDV içinde oluyor çünkü. 250'den KDV çıkmış fiyatını gösterecek bize. Şimdi toptancı fiyat. Sabit fiyat dedik. Toptancı fiyatı 225 lira. Minimum miktar 10 tane. Sabit fiyat diyorum. 205 lira. 50. Bir tane daha ekliyorum. Bu da 190 lira olsun. Bu da 100. Başka ekleyemiyorsunuz. Ücretli sürümde 3 tane kademe oluşturabiliyorsunuz aslında. Bu kadar. Başka kademesi yok bunun. Şimdi bunu bir kaydedelim. Güncelle diyorum. Şimdi bunu yaptık değil mi arkadaşlar? Geldik şimdi sayfaya bir gidelim bakalım. Şimdi şuradan özel pencerelerden açtığımız kısımdan bir gidelim. Şimdi herhangi bir kayıt yapmadık.
Normal böyle bir misafiriz, ziyaretçiyiz. Göreceğimiz fiyat gene 275 lira bakın. 275 lira olarak göreceğiz. Burada herhangi bir şey 100 tane adette stokta gözüküyor. Müşteriler yani normal şeyler bu şekilde görecek, ziyaretçiler. Şimdi bizim toptancılar görmesi lazım. Ne yapacağız? Bir tane toptancı oluşturmamız lazım. Hemen bir toptancı kaydı oluşturalım. Geldik kayıt alanına. Yazalım şimdi. Geldik yazdık şunları. Şunları da yazalım. İşte Uluçınar dedim. 58 veya 5 dedik. E-postada bunu seçelim. Info. İşte böyle abuk sabuk yerlere basarsanız tamam. Geçtik. Tamam. Alalım. Tekrar yapıştıralım. Şifremizi yazalım. Evet. Info. Tamam. Doğru mu? Doğru. Bir tane toptancı oluşturalım. Oluştur diyorum. Bakın telefon URL kısmında olmadı. Buraya farklı bir şey bulmak lazım. Evet. Telefon numarası için farklı bir şey bulmamız lazım. Nickname mi kullansak olur muydu acaba ya? Olurdu belki de. Tamam neyse buraya bir adres yazalım da. E-posta adresine zaten bir hesap kayıtlı. Lütfen oturum açın demiş. O zaman hesap açmış mıyız biz ya? Bunu deneyelim. E-posta işte ya kendi yaptığımız şeyi tamam. Güzel ne güzel uyarıları da görmüş oluyoruz. Tamam. Hadi şimdi ol bari. Kayıt olduğunuz için teşekkürler. Hesabınız tarafından incelenecek ve manuel olarak onaylanacaktır. Lütfen onaylanmayı bekleyin diyor. Diye bir mesajı gösterdi bize ve bizi direkt giriş sayfasına yönlendirdi. Onay geldikten sonra. Şimdi ben buraya mesela istediğim kadar yazayım. Mesela info dedik e-posta adresimizi. Ondan sonra dedik giriş yap diyelim bakalım ne diyecek bize. Hesap durumunuz beklemede diyor arkadaşlar. Bakın hesabınızı onaylamayı lütfen site yönetimiyle iletişim için limit eklentisi olduğu için ben de login limit 2 tane daha hak verdi bana. 2 haktan sonra beni bir 5 dakika 15 dakika falan engelleyecek. O yüzden bekliyorum şimdi. Bu burada kalsın. Şunu alalım bu tarafa hatta. Bu tarafa çektik. Geldik tekrar buraya. Şimdi e-postalar zaten gelmiştir büyük bir ihtimalle de. Şuradan bakacağım şimdi. Kayıt formu, eklenti, kullanıcılara bakacağım. Kullanıcılarda bakın. Başvuru, kayıt formunda yaptığımız başvuru buraya geldi. İşte yazıyor şu an beklemede. Bana işte bilgilere bir bakacağım. Bilgilere de mesela orada bastığınız zaman profil kısmına yönlendiriyor siz arkadaşlar. Bakın işte müşteri ad soyad yazıyor. İşte e-posta. Bakın Uluçınar hani biyografik bilgiye yazdık bunu mecburiyetten. İşte Uluçınar vergi numarası bilmem ne filan cartçurt. Burada yazıyor. İşte telefonla ilgili ne yazabiliriz, nereye yazabiliriz işte ona bakmak lazım. Takmak zorunlu demiş. Ya o nickname'di herhalde. Nickname miydi? Nickname'e telefon numarası diye falan bir şey eklenebilir mi ya da? Ya da buraya ekleyeceksiniz yani biyografik bilgi kısmına oraya yazacağız. Vergi dairesi, vergi numarası, telefon numaranız diye. Öyle bir şey de olabilir. Aşağı doğru indirin. Bakın indik. Eklentinin burada gene bu hani başvuruyla ilgili, profille ilgili bir bilgilendirme yani bilgilendirme varken bir böyle ne diyeyim size özelliği var. Vergi muafiyetini geçersiz kırma. Vergi muafiyeti, vergi istinası durumunu seçin. Normalde ayarlarda zaten toptancılar için vergiyi hariç yapmıştık arkadaşlar. O zaten devam edecek. Gönderi yönetimini geçersiz kıl demiş. Bakın orada işte gönderim yöntemi ne vardı? Onu hatta seçmemiştik ya Türkiye demiştik sabit ve ücretsiz. Buradan da ayarlayabilirsiniz. İsterseniz mesela toptancılarınıza ücretsiz gönderim yaparsınız. Yani sipariş kargo ücreti almazsınız. Onları ayarlayabilirsiniz. Buradan da seçin. Vergi muafiyeti evet dersiniz mesela. Vergi hariç fiyatları zaten ayarlarda yapmıştık bunu.
Ya burada da gösterebiliriz. Yapabilirsiniz, ayrı bir şey. Ödeme ağ geçidini mesela gene işte ne yaparsınız? Buradan da kapatıp açabilirsiniz. Bunları ben varsayılan olarak bırakacağım gene. Ayarlarda yaptık çünkü toptancılar için özellikle. Şimdi toptan satış rolü toptancı. İsteği buradan da onaylayabilirim arkadaşlar. İsteği onaylarım. Direkt olarak toptancı olur artık ve giriş yapabilir. Şimdi ben bir de e-postalara bakacağım. E-postalara bakalım. Bakın gelen e-postalar arkadaşlar. Yeni bir kullanıcı kayıt oldu ve onayınızı bekliyor. Tabii bunları Türkçeleştirmedik ya. E-postalar kısmından bunları Türkçeleştireceksiniz arkadaşlar. Orada işte yeni bir kullanıcı kayıt oldu, onayınızı bekliyor diyor. Bu da müşteri işte hani başvurana gönderilen kayıt talebi alındı diye bir e-posta geliyor. Yani e-posta sistemi de çalışıyor sonuçta. Türkçeleştirmeleri yapılacak, o kadar. E-postalarımız geldi. Onlara baktık. Bu sırada şimdi e-posta şeyini açtım ya. E-postalar da gelir zaten şimdi çatır çatır. Onu kapatayım ben, yoksa dırt dırt ötecek bu. Kapattık. Tamam. Şimdi buradan isterseniz buradan onaylayabilirsiniz. Bakın isteği onayla dersiniz. İsteği reddet, kullanıcıyı sil. Belki fake olabilir, hesap olabilir, silersiniz. Şimdi ben tekrar eklentiye geleceğim. Eklentiden kullanıcılar kısmından aktif edeceğim. Oradan da aktif edebiliyorsunuz. Bakın şurada 3 nokta var ya, basın buraya. Burada edit, aktif ya da işte kabul edersiniz, etmezsiniz bilmem ne filan. Bunu aktif şekline getireyim. Bak şimdi. Şu an rolü toptancı ve aktif durumda. Yani şu an sayfaya girip sitenizden toptancı fiyatlarıyla ürün alabilir. Onun da testini yapıyoruz şimdi. Bakın neredeydi bizim yeni penceremiz, şu muydu? Evet. Bunu aldık, getirdik. Geldik. Hemen yazalım şifremizi ve giriş yapalım. Evet. Bakın. Direkt olarak bize toptancı fiyatlarını veriyor şu an. 250 lira demiştik ya arkadaşlar. 250 lira. 250 lira dememiş miydik? Şuradan hemen WooCommerce'ten, ürünlerden de hem de karşılaştıralım. Bakın stok miktarlarını gösterdi. Bakın ürün orada, onu da gösteririm zaten şimdi. Bakın 250 lira ama KDV'li fiyattı bu tabii ki. Bakın burada otomatikman KDV'siz fiyatını gösterecek toptancıya. 211 liraya kadar, 211 lira. 211 lira 10 ile 49 arasında alırsa, yani 10 adet alırsa arkadaşlar ne oluyor? 190 liraya düşüyor. İşte 50 tane alırsa 173 liraya kadar düşüyor. Bir dakika şeye bir bakalım. 225'tir. 250 yapacağım bunu da. Sabit fiyat, sabit fiyat, indirim turunu. Yani bunu sabit fiyat yapmadık mı? Yani 225 yapacağız, tamam, sabit fiyat. Şimdi güncelleyelim. Onu eksik bırakmışız biz. Tekrar bir güncelleyelim bakalım. Şimdi oldu. 211 lira, yani 10 tane alırsa 10 taneye kadar alacağı fiyat 211 lira. 10 taneden sonra 50'ye kadar alacağı fiyatta birim fiyatı 190 lira olacak arkadaşlar. Bu şekilde alışveriş yapabiliyor. Şimdi hemen de bir testini yapalım. Mesela 75 tane alacağım ben kardeşim. 75 tane alacağım, 173 lira diyor mesela, değil mi? Hızlı al diyorum. Birim fiyatını göstersin. 75 çarpı kaç para dedik ya birim fiyatında? İşte çarpının 13 bin lira mı çıkıyor artık? Sabit fiyat. Bu tabii şeyi seçmemiz lazım. Türkiye seçmemiz lazım ki sabit kargo fiyatı çıksın. Türkiye. Arabistan'a. Türkiye dedik. Tamam, Adana. Merkez. Türkiye. Sabit fiyat. Kargo ücreti 100 lira. 100 lira dedik. Bakın KDV'siz fiyat bu. KDV hariç yazıyor zaten. Artı 2345 lira KDV eklendi ve bu şekilde. Banka havalesi ya da hatırlarsanız kapıda ödemeyi kaldırmıştım arkadaşlar. Toptancılar yalnızca banka havalesi ya da kredi kartı işte ödemesi yapsın diye seçmiştik. Bakın kapıda ödeme çıkmıyor şu an. Gördüğünüz gibi. Kapıda ödeme yok. Buradan onayınız, yani siparişinizi verebilirsiniz arkadaşlar. Info tamam demiş. Hatta onaylayalım mı? Onaylayalım. Hatta PayTR'den onaylayalım. Siparişi onayla diyorum. Tamam.
Test işlemi bu tabii ki. Ödeme yap diyorum. Gönder diyorum. Sanal post arkadaşlar olayı. Tamam, bu şekilde onaylandı. Ödeme alındı bilmem ne falan dedi. Hesabıma gideyim. Bir bakayım. Siparişlere bakalım. Bakın, parayı ödedim, yaptım, aldım, hemen ne oldu? Tamamlandı. Ödemesi tamamlandı. Görüntüle diyorum. İşte artık burada aynı WooCommerce'de işte normal müşteri hani nasıl sipariş veriyorduk ediyorduk o şekilde bakın. Her şey aynı. Değişen bir şey yok arkadaşlar aslında. Dediğim gibi ama toptancı olduğumuz için aldığımız fiyat indirimli fiyat, toptancı fiyatı artı KDV'siz fiyat, ama KDV bakın gene KDV'yi alıyoruz. Ama toptancılar KDV'siz fiyata bakarlar. Bu şekilde hesaplar kısmından da ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar verdiğiniz siparişlere. Şimdi de direkt kontrol panelimize dönelim. Kontrol panelimizde şurayı da göstereyim hatta. Bakın, bu şekilde bir kısım açıldı. Yani burada ne var? Sattığım yani hangi ürünlerde mesela toptancı hani fiyatlandırmaları var. Buradan görebilirsiniz. Güzel yapmışlar onu. Mesela şu ürünlerde mesela yok. Toptancı fiyatları yok arkadaşlar. Normal müşteri fiyatları var. İşte oradan da ürünleriniz hangi üründe mesela toptancı ya da hangi ürünleri yapmak istiyorsanız toptancı fiyatlarını buradan da takip etmiş olabilirsiniz. Onu yaptık. Şimdi siparişlere bakalım mı? Bir siparişlere bakalım. WooCommerce siparişlere bakalım. Tamamlandı diyor bakın. Okay. Toptan satış, sipariş türü, toptan satış. Yani toptancı satışı. Girip bakalım. Evet, ürün fiyat, gönderim, KDV bilmem ne, cartçurt hepsi yazıyor. İşte ödeme yapılmış, edilmiş. Tamam. Başka da bir şey yok yani. Bir şekilde toptan ürün satabilirsiniz. Dinamik kurallara gelelim arkadaşlar artık. Dinamik kurallara. Dinamik kurallardayız. Şimdi dinamik kurallarda 2 tane örnek yapacağım arkadaşlar. Bir normal müşteriler için, bir de toptancılar için yapacağım. 2 tane kural oluşturacağım. Ve şuna ilk önce bir toptancı indirimi diyeyim. Öyle bir şey yazdım. Kural durumunu açayım. Açık olsun. Şimdi ne yapalım? Sepet indirimi yapabiliriz. Ürün indirimi yapabiliriz. Sepet indirimi. Sepet indirimi yapalım. Değil mi? Ödeme indirimi. Sepet indirimi. Sepet indirimi oldu. Belirli kullanıcılar, tüm roller, tüm kullanıcılar. Belirli roller demişiz. Filtre, tüm ürünler. Tamam, tüm ürünler olsun. Rolleri seçelim. Toptancı için olsun. Tüm ürünler. Tamam. Sepet indirimi. Sabit fiyat yapacağım. İsterseniz yüzde tutar var. Yüzde var. Yani sabit fiyat olsun. 250 lira. İndirim. İndirimde diyorum ki yılbaşı indirimi. İndirimi dedik. Koşullar demiş. Koşulları seçin. Buradan isterseniz toplam değer, sepetin toplam değeri işte şu kadar olursa 1000 lira mesela, 1000 lira ve üstü olursa 250 lira indirim civarında, ya da işte ağırlık olabilir. Miktar, toplam miktar işte 3-5 sepet miktarı, yani adet falan işte değer olarak seçelim. Büyük veya eşitse, yani tutarda 1000 liranın üstündeyse olsun. 1000 liranın üstünde olursa 250 lirada yılbaşı indirimi vereceğiz. Bunu tarihte yapabiliriz arkadaşlar. İsterseniz tarih bir kereye mahsus, bir kere tarihte başlangıç tarihi 28'inde başlasın, son da 31 olsun. İşte bu yılın sonuna kadar. Böyle bir kural oluşturduk. Bu toptancı indirimi. Şimdi bir de müşteri indirimi yapalım. Şey yaptık. Hemen bir tane de müşteri indirimi. Buna da müşteri indirimi dedim. Açtım. Kural seçelim. Buna da ne diyelim? BOGO indirimi diyelim. Yani X alana bir bedava. Tamam. Belirli kullanıcılar, tüm roller, tüm kullanıcılar demiş. Belirli roller, tüm kullanıcılar, tüm roller diyelim. Tüm ürünler, listedeki ürün diyelim. Tamam. Listedeki ürün olsun. Ne olsun? Canva neydi? Canva telefon kılıfı. Tamam. Bu olsun. BOGO ürün miktarı 3 olsun.
3 tane alırsa bir tane de biz vereceğiz yani. Bir tanesi bedava olacak. Koşulları seçin demiş. Koşul, bunda gerek var mı? Yok. Buna da tarih var mı? Gerek yok yani. Böyle bir seçelim bakalım. Tüm roller derken belirli kullanıcılar var. Tüm kullanıcılar, belirli roller. Belirli roller. Müşteri var mı? Müşteri. Yok. Yalnızca abone roller yok. Bir tek toptancı rolümüz vardı bizim, değil mi? Tabii ki. Tüm roller, belirli roller, tüm roller. Tüm roller diye seçelim. Böyle bir seçelim bakalım. Tamam. 3. Kaydettik bunu da. Tamam mı? Tamam. Hatta şey var mı ya? Bir dakika, aklıma şöyle bir şey geldi. Belirli roller derken rolleri bir, iki, aynen, müşteri. Ha, bunu Türkçeleştirmek lazımmış. Ama onu da yapamıyoruz herhalde. Hani Türkçe dil dosyasından değiştirebiliriz belki de ya. Öyle bir şey olabilir. B2C. Neyse, kaydettik. B2C kaydettik. Şimdi gelelim sayfamıza. Bu tabii ki mağaza, tamam, normal müşteri şeklinde. Canva'ya bir bakalım. Şuna bir bakalım şimdi. 3 tane alacağım. Bakayım. Burada gösterdi mi? Bunu da Türkiye yapalım, değil mi? Türkiye. Finlandiya dedik. Türkiye dedik. Şehirde dedik. Tamam. Herkes bilmem ne filan cartçut. Bogu burada çıkmadı. Şimdi o zaman bu olmuyor demek ki. O zaman şöyle yapalım. Tüm kullanıcılarda seçeyim. Kaydettiğim. Şimdi bir yenileyelim bakalım. Evet, şimdi geldi. Canva telefon kılıfı 3 tane ara toplam demiş, sabit fiyat, tamam. Canva telefon Bogo diskont. Yani Bogo indirimi arkadaşlar. Bir tanesini işte indirimli düşüyor. Bu fiyata geliyor. Tamam, bu şekilde mesela dinamik kuralları da bu şekilde kullanabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız, yani indirim şeklinde falan, üründe olur, toptan olur, bilmem ne. Bir de toptancı bazında bakalım şimdi. Toptancı sayfamız nerede bizim? Buydu. Tamam. Toptancı mağazaya gelelim. Toptancıda ne dedik peki? Toptancıda sepet indirimi dedik. 1000 lira mıydı? 1000 lira. Tamam. 1000 liralık alışveriş yapacaktık, değil mi? 1000 lira. Tamam. Gelelim toptancı sayfamıza. Şimdi toptancı geldik. Sepetimizde bir şey var mı bizim? Yok. Tamam. Geldik. Hatta ama bunlarda tabii şeyi açmamıştık. Toptancı şeyi yoktu. Yalnızca Canva'da vardı. Tamam, bunu da deneyelim ya. Sıkıntı yok. Bunda da ne yapalım? 5 tane diyelim. 5 tane alalım. 8.500 lira sabit fiyat. Yılbaşı indirimi. Bakın, yılbaşı indirimi 250 lira düştü arkadaşlar. Ayrıyetten bir de Canva diskont, işte o aslında şeyi ayarlamak lazım demek ki. Bogo'yu tüm roller değil. Onu işte oradan seçmemiz lazım ki Bogo indirimi almasın ayrıyetten bir daha. Değil mi? Canva telefon kılıfı. Ya da başka bir üründe yapabilirdik bunu. Neyse. Sonuçta bunun çalışıp çalışmadığını gördük. Bakın, yılbaşı indirim olarak 250 lira. Çünkü 1000 lirayı geçtik. 8.500 lirada 250 lirada indirim aldık. Bu şekilde. Güzel. O da çalışıyor yani. Eklenti bu şekilde. Eklentiyi inceledik. Baktık arkadaşlar, ücretsiz sürümüyle neler yapılabilir. Dediğim gibi yani bayağı özelliği var. Bayağı güzel özellikleri var. Ücretsiz sürümünde kullanılabilir. Toptan böyle ürün satmak da istiyorsanız bu eklenti yani tercih edilebilir tabii ki, ama araştırmak lazım. Farklı böyle toptancı eklentileri varsa da onlara bakmak lazım, ama hani şu anki itibariyle biraz da işte dediğim gibi Türkçe dil dosyalarına falan düzeltmeler falan yapılırsa denenebilir.
tavsiye ederim yani. Gayet basit, hani kullanışlı, kullanılabilir bir eklenti. 2024'ün son videosu toptancı videosu oldu aslında. Güzel. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız, tabii seyrettiyseniz, şu ana kadar seyrettiyseniz başta teşekkür ederim. Sabrettiniz çünkü. Seyrettiniz. Faydalı bulduysanız bir beğeni atın. Yorum da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar önemli biliyorsunuz benim için. Abone de değilseniz lütfen abone olun. Destek için. 2024 inşallah dediğim gibi güzel geçer bizim için. Herkes için iyi geçsin. Herkesin gönlünce olsun diyorum. 2024'ü ben güzel bekliyorum açıkçası. Kendim terazi burcundanım. Terazi burcunun yılı olacak diyorlar 2024 yılı. Bakacağız tabii ki. Yaşayacağız. Allah ömür verirse tabii ki. Yaşayıp göreceğiz. Bir sonraki videom 2024 yılında olacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.